Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda böyle batik bir iple geldim. Bir de tunus tığım var. 4,5 numara ipimin kalınlığına göre uygun numarada. Sizler de kullanacağınız ipe göre tığ numarası tercih edebilirsiniz. Yakadan başlama güzel bir yelek modeli yapacağız sizlerle birlikte. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim. Abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Yaka kısmından başlayacağımızı belirtmiştim. Şöyle başlangıç ilmeğimizi attıktan sonra zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Evet, şöyle zincirimi çektim. Zinciri saymadan çektim arkadaşlar. Onu belirteyim öncelikle. Yaka kısmında eğer başlayacağınız bebek ya da çocuk yanınızdaysa kullanacağınız zinciri yaka kısmına istediğiniz açıklık ölçüsünde şöyle çevreleyip sararak ayarlayabilirsiniz. Değilse de sayılar üzerinden, santim üzerinden gidebilirsiniz. Zinciri çektikten sonra hemen ilk sıramızı, ilmeklerimizi alalım. Bu şekilde 1-2 yaş ölçüsünde ayarlayacağım ben. Sonrası yaşlar içinde ilmek sayılarını kollardan birer, arka kısımdan ikişer ilmek arttırarak biraz daha büyüğünü, bir beden büyüğünü ya da işte bir yaş büyüğünü ayarlayabilirsiniz diyeceğim. Ön kısımda V yaka olacağı için sabit 3 ilmek ile başlayacağız. Önlerin her ikisi de sadece 3 ilmek olacak. Onun için önlere ekleme yapmıyoruz, bedeni büyütsek bile. Kollara bir ilmek eklersek arkaya 2 ilmek, işte kollara 2 ilmek eklersek arkaya 4 ilmek şeklinde 2 katı olacak biçimde ayarlama yapabilirsiniz. Hemen saymak istiyorum. 1 2 3 ilmeğim ön kısım için. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane kol için ayırıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 tane yeterli olacaktır arka için. 15 ön, 24 arka. Ön değil, çok pardon, 15 kol, 24 de arka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 yine kol kısmı için 1 2 3 ilmek de ön kısım için ilmeklerimizi attık. Burada kalan zinciri ne yapacağız? Başlangıçta hani zincir önünüzde olmadan, ilmekleri saymadan kafadan hesaplamak biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Onun için bu şekilde başlamak daha kolay geliyor bana. Sizlere de o şekilde anlattım. Şimdi en son ilmek aldığımız zincirin yanındaki zinciri atlayıp hemen bir yanındakine geçiyorum. Tek telini sadece kesiyorum. Bu taraftaki zinciri çektim. Kalan ipi de çekerek sıkılıyorum. Gördüğünüz gibi sanki tam sayıda başlamışız ve en son zincire batmışız gibi güzel bir görüntü meydana geldi. Şimdi ilmeklerimizi geri çıkaracağız. İpimi alıyorum. Şişimin üzerine bir ilmek çıkardım. Tekrar aldım. Bir bundan bir sağdan. Bir bundan bir sağdan.
bir bundan bir sağdan şeklinde bütün ilmekleri çıkaralım sıranın başına kadar. Bu şekilde altı üstü eşit bir duruşta olmalı. Fazla sıkmayalım ilmekleri çıkarırken, düzgün durabilmesi için. Evet, geldim sıranın başına, şöyle hemen ikinci ilmekten, alttaki ikinci ilmekten geçirip ilmeğimi çıkardım. Şişimdeki zaten en baştaki ilmeğin devamıydı. Tekrar üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi burada farklı bir artırma yöntemi yapacağız. Şu boşluk kısmından, ilmekten değil de direkt bir ilmek çıkardım. Bir defa sardım. Tekrar ara kısımdan bir ilmek çıkardım. Sonra kenardaki ilmeğin içinden 1 2 3 15 tane koymuştuk kol için. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane kol ilmeği ördükten sonra şu ara kısımdaki boşluktan yine geçiyorum. İlmek çıkardım. Bir defa sardım. Tekrar aynı noktadan bir ilmek daha çıkardım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 arka için 24 ilmek bırakmıştık. 24 ilmeğimi de şişime aldım. Sonra yine iki ilmek arasında kalan boşluk kısımdan bir ilmek çıkardım. Şişime bir doladım. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardım. Şimdi yine kol ilmeklerimizi alıyoruz. 15 tane. ilmeğimi de aldım. Yine buradaki artırmayı yapıyorum. Boşluktan geçtim. Bir sardım. Tekrar boşluktan geçtim. Kalan 3 ilmeğimizi de örelim. Son kısımdaki ilmeği arkadaşlar bakın şöyle geçtik ya, hep son kısımda hem buradan hem de şu karşı taraftaki, yani arka tarafta kalan ilmekten geçiyorum. İlmeğin devamı aslında tek ilmek bu. İki parça ipten diyelim. İlmeğimi öyle çıkarıyorum ki kenar kısmı düzgün görünsün. Ve yine sıranın başına kadar bütün ilmeklerimizi, bakın burası da artırma yaptığımız kısım, tek tek, yani şunu saymıyorum, bakın buradaki ipin devamı olan ilmeği saymadan sağdan bir tane ekleyerek gidiyoruz. Sıranın başına kadar devam ediyorum. Şöyle hızlıca ilerleyeyim hemen. Evet, geldik sıranın başına. Şimdi burada ilk ilmeğim burada, ikinci ilmeği şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan batarak şişime geçiriyorum. Sonra ikinci ilmekten üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum. Buradaki ilmekleri ördüm. Bakın şurası boşluktaki 3 ilmeğimiz, artırma yaptığımız noktalar. Hemen sağ taraftakini ördüm. Buradaki artırmayı yaptıktan sonra ara boşluktan batıp bir ilmek daha, yani bir artırma daha çıkarıyorum. Buradan sabit ilmeğimi örüyorum. Yan taraftaki boşluktan bir artırma daha yaptım ve alt sıranın artırmasını da ilmek olarak ördükten sonra kolun ilmeklerine geçiyorum.
Devam ediyorum aynı şekilde düz ilmeklerimi almaya. Buraya geldim, bakın yine. Gayet net, açık bir şekilde görünüyor. Bu alt sıranın artırması. Hemen bu sıranın artırması da yanındaki boşluğa batarak yapıyorum. Aradaki sabit ilmeğimi örüyorum. Sol tarafından tekrar artırma yapıyorum. Ve yine örmeye devam. Artırma noktalarını hep bu şekilde geçeceğiz. Devam ediyorum ben sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi aldım. Sıranın sonundaki tek ilmeğim kaldı. Ondan önce hemen yine buradaki artırmamızı şöyle boşluk kısmından bir ilmek çıkararak yapıyorum. Sonrasında ilmeklerimi takıp buradan yeni ilmeğimi alarak tekrar başa dönüyorum aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi artırma kısımlarından şeklini almaya başladı yeleğimiz. Devam ediyoruz aynı şekilde. Hemen burada ilk ilmeğin hemen dibinden ikinci ilmeğimi çıkarıyorum boşluktan. Sonrasında ilmeklerimi takarak ilerliyorum. Alt sıradaki artırma ilmeğini aldıktan sonra hemen dibindeki boşluktan artırmamızı yapıyorum. Sabit ilmeğimizi alıyoruz ve hemen soldan bir artırma daha yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Ta ki istediğimiz beden genişliğine ulaşana kadar hem sağdan hem soldan artırmalarımızı yapa yapa her bölüm için hem ön için hem kol için hem arka için sağdan soldan birer artırma olacak her sırada. Bu şekilde beden genişliği istediğim ölçüye gelene kadar, ki onu da arka kısımdan sırt kısmına gelecek arka kısımdan ölçerek belirleyeceğim. Santim ile boydan boya ölçebilirsiniz. Beden tablosu içinde eğer yoksa elinizde link bırakırım, yorumlara yazarsanız, ya da tablodan anlamıyorum nasıl ayarlayacağım derseniz yapacağınız bebeğin ya da çocuğun hemen kol altlarından sırt kısmından şöyle arka kısmı tutarak ölçerek ayarlayabilirsiniz. Tabi burası gittikçe ilerledikçe genişleyecek. Dediğim gibi bu genişlik istediğimiz ölçüye geldiğinde beden kısmı tamamlanmış demektir. Roba kısmı artık alt kısmına geçilecektir. Artırma bırakılacaktır. O zamana kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi hem ön kısımda sağdan soldan artırma, hem kolda sağdan soldan artırma, bu şekilde ilerleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi videomu kapatıyorum. Hem sağ taraftaki hem sol taraftaki artırmaları yaptık birlikte. İlmek almayı, ilmek çıkarmayı yaptık. Artı bu ara kısımlardaki artırma detayını da yaptık. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdilik ekstra hiçbir şey yok. İstediğimiz genişliğe ulaşana kadar devam edelim bu şekilde. Evet, şu hale geldik arkadaşlar. Sıra olarak 15 sıra ördüm, sıra sayısı olarak. Ama ipin kalınlığına göre değişebilir ya da yapacağınız yaşa göre, daha büyük yaş için yapacaksanız daha fazla sıra örmeniz gerekebilir. Hemen şöyle arka kısmını çevirelim. Bir de ölçü olarak bakalım kaç yaşa uygun hale geldi. Bakın, yapmak istediğimiz yaşın bedenine uygun, ki bunu da dediğim gibi beden tablosuna göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda 29-30 santime yakın, 29 diyelim, 29 santim tablo itibariyle 1,5 yaşa tekabül ediyor. Yani 1 yaş 2 yaş aralığında rahat giyilebilir bir boyutta olacak yeleğimiz. Öyle planlıyoruz inşallah. Daha büyük olsun isterseniz bir sıra daha dolanabilirsiniz. Mesela o zaman 2,5 yaşına kadar, işte 1,5-2,5 yaş arası rahat giyilebilir.
2 yaş 2,5 yaş için olsun derseniz yine aynı şekilde 2 sıra ya da 3 sıra daha ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bedenleri hani bir ne denir, şemaya, tabloya bağlı kalmadan ya da ihtiyaç duymadan ilerletebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı arkadaşlar tablodan anlamıyorum, nasıl ayarlayacağım diye düşünüyorlar. Bakın, orta kalınlıkta bir ip, 4,5 milimlik bir tığ ile 15 sıra ördüm. Bu bizim için 1-2 yaş arası giyilebilecek ideal ölçüde. Daha büyüğü için de ikişer sıra, hani her beden büyütmek için ikişer sıra ekleyerek yapabilirsiniz. Çocuk da yanınızda değilse, tablodan da anlamıyorum diyorsanız 2 sıra 2 sıra büyüterek boy boy örebilirsiniz. Bunun dışında zaten çocuk ya da bebek yanınızdaysa hemen sırtını çevirip kol altlarından şöyle arka kısmını tutup ölçmemiz yeterli olacaktır. İstediğimiz ölçüye göre ayarlayabilmek için. Şimdi kol kesimini yapacağız bu sırada. Evet, şöyle hemen sol ön kısım burası. Burayı kol altına kadar normal bir örelim. Aynı şekilde son olarak bu sırada da artırmamı yapacağım. Bundan sonra yapmayacağım. Kol altına kadar devam ediyorum. Evet, şöyle ilk artırma kısmına kadar geldim. Sol ön kısmı ördüm. Burada artırmamı yaptım. Aradaki sabit ilmeğimi de ördüm. Aradaki sabit ilmeği ördükten sonra şurası kol kısmımız, artık burayı kapatacağız. Kenar detayına ben lastik koymayı tercih etmedim. O şekilde modellerimiz de var. Sonrasında da tabi yapacağız. Bu şekilde yaka detayında da kullanmadığım için burada kullanmak istemedim. İstenirse koyulabilir tabii ki. Şimdi burada koldan ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği aldım. İçerisinden geçirdim. Tekrar sıradaki ilmeği aldım ve aldığım ilmeği de hemen sağdakinden geçirdim. Bunu isterseniz bu şişle devam edebilir, isterseniz elinize bir tığ ya da başka bir tunus şiş alıp onunla da yapabilirsiniz. Ne şekilde rahat ederseniz. Bakın böyle. İlmekleri çıkaracağız. Şu kısma kadar. Kolun son ilmeğine kadar devam ediyorum bu işleme. Evet, şöyle son ilmeğe kadar bütün ilmekleri kapattım. Burada sabit ilmeği de alıp ilmeğimi oraya kaydırıyorum son olarak. Bunu da kapatmış oldum. Sabit ilmeğin üzerinden devam edeceğim. Düz örmeye artık ilmeklerimi normal almaya başladım. Şimdi arka kısmını, beden kısmını öreceğiz. Şurada kol kısmında yine aynı şekilde kesim yapacağız. Burayı yaptığımız gibi kol evini ayırmış olacağız arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi düz ilmeklerimi alarak örmeye. Burası aynı şekilde gittiği için kesiyorum. Videoyu durdurduğum yerlerde ekstra hiçbir detay yok. Bu şekilde örerken durdurduysam başladığım noktaya kadar bu şekilde devam ediyorum demektir. Bunu belirtmiş olayım. Genelde çünkü yeni arkadaşlar problem yapabiliyorlar. Gereksiz uzatmak yerine şimdi durduracağım ve buraya kadar aynı şekilde öreceğim. Evet, arka beden ilmeklerin hepsini şişime geçirdikten sonra burada yine şu şekilde en son sabit ilmeğim burada kalacak. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındakini de alıp ilk kol ilmeğinden geçirmiş oluyorum. Bu şekilde yine kol ilmeklerimizi keselim. Kapatalım yani.
devam ediyorum ön kısma kadar. Evet, kol ilmeklerimizi de kapattık. Buradaki kolu da ayırmış olduk arkadaşlar. Hemen burada en son sabit ilmeği örmüş olarak ön kısma geçiyorum. Ön kısma geçerken tabii şurada son bir artırmamız var. Onu da hemen yapacağız. Şurada yapmış olmalıyım diye evet yaptım. Aynı şekilde burada da sabit ilmeğin yanından son artırmamı yapıyorum, son sıra. Bundan sonra artık artırma yapmayacağız. Ne kol altından ne kenar kısımlardan, düz ilerleyecek. Çok pardon. Hemen devam ediyorum. Burası kısa, kesmeyeceğim videoyu. Ön kısma kadar gidelim. Kenar kısmında dediğim gibi son bir artırmamızı yapıp döneceğiz. Ve artık tek bir parça haline düşüreceğiz. Şöyle buradaki son artırmamız. Kol altında ilmeklerimizi de alalım birlikte. En azından ilkini oraya kadar normal devam ediyorum. Orası da normal. Gerçi ekstra bir detay yok. Bakın birlikte yapalım diye. Çünkü kafa karıştırıcı oluyor yeni başlayan arkadaşlar için diye. Böyle tek tek bütün detayı vermeye çalışıyorum ama normal gidişat bakın. Buradakini aldım. Sonra hemen bir ilmek daha geçip buradan bir tane alıyorum. Ve karşı tarafın, yani arka kısmın ilmeklerine geçmiş oluyorum. Arada ekstra bir detayımız yok. Direkt geçtim gördüğünüz gibi. Normal ilmeklerimi çıkara çıkara. Şimdi sıranın başına kadar gidelim. Evet, sıranın başına geldik. Şimdi burada hemen ilk birkaç tane kenar ilmeğimizi alalım. Kenar kısmında kaç tane? 5 olur, 6 olur, 7 olur. Ne kadar kalın olsun isterseniz. Ama bunları örmeden hemen şöyle bir tane ilik koymak istiyorum. Buraya düğme iliği. İlk 2 ilmeği ördükten sonra 3 ilmeği yapalım. Şöyle ilk 3 ilmeği ördükten sonra ipimi üzerine alıyorum. Buradan 2 tane ilmeği birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek geçmiş oldum. Şöyle 6 tane, 7 tane. Evet, şöyle 2 4 6 7 ilmeğimiz var dedik. İpi kendimden taraf alacağım, yani şişi ipin arkasından dolandıracağım. Sıradaki 1 2 ilmeğin tam altından, bakın bu üstteki tek telden değil, tam arka tarafa geçiriyorum. 2 ilmekten geri öne geçiriyorum. Şu şekilde ilmeğimi çıkardım. 2 ilmekten geçmiştik ya, sol tarafta kalan bu taraftaki ilmekten tekrar geçip bir ilmek daha çıkarıyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Şişi ipin arkasından aldım. 2 ilmeğin altından sol taraftan çıkardım. İp benden tarafta, üstten doladım. İlmeğimi çıkarıp taktım. Soldaki ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Bu şekilde modeli ilerleteceğiz. Devam edelim sıranın sonuna kadar.
Evet, sağ ön kısma kadar geldik arkadaşlar. Şöyle en son modelimi koydum. Kenarda kalan 6-7 ilmek kaç tane kalıyorsa orayı da normal düz örgümüzle örelim. Bakalım 2, 4, 6 tane de bu tarafa kaldı. Artırma yapmadım gördüğünüz gibi. Artık burada hatta kenar kısmında şöyle yapalım. Sondaki 2 ilmeği ikisini bir alıp sonra tek tek ekleyelim. Kenar kısmı daha muntazam dursun diye. İlmeklerimizi çıkarırken yine aynı düz örgüde çıkardığımız gibi sağdan bir tane ekleyerek ilerliyoruz. Bu şekilde sıranın başına gidelim arkadaşlar. Evet, sıranın başına geldik. Şuradaki ilik detayını birlikte yapalım. Burada tek tek çıkarıyorum yine ilmeklerimi. Sıra başından ikinci ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmeğimi aldım. Şuradaki artırma ilmeğimi hem ilmekten geçiyorum hem arka kısımdaki zincirin tek telinden geçiyorum. Bu şekilde hemen yanındaki ilmeği de ördüm. Şurayı tek almamaya özen gösterin ki ilmeğimiz sabit, düzgün, muntazam bir ilmek olsun. Evet, devam ediyoruz. Bu sırada iliği de yaptık böyle. Bu sırada düz örerek ilerleyeceğiz. Bir sıra düz örüp geleceğim tekrar sıra başına. Sıra başına geldikten sonra bir sonraki sırada bir alttaki modelli sıramızı uygulayacağız. Yani bir düz sıra, bir modelli sıra. Şimdi hiçbir detay olmadan dümdüz örerek bu şekilde sıranın başına kadar gidiyorum. Sonra tekrar geliyorum. Sıra başına geldikten sonra kenar ilmeklerini örüp tekrar model koyacağım. Bu şekilde artık dönüşümlü olarak iki sıranın tekrarı halinde ilerleyecek ve artık bitene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Ölçüyü neye göre ayarlayacağız derseniz, her zaman diyorum, hazır bebek kıyafetlerine göre ayarlanabilir. Ördüğünüz bebek ya da çocuk yanınızdaysa ona göre ayarlanabilir. Değilse de beden tablosundaki santim ölçüsüne göre ayarlanabilir arkadaşlar. Bu arka genişlik olarak 29-30 santimlik bir yelekte kol evine kadar uzunluğu da ortalama olarak 21-22 santim olması gerekiyor tablo ölçülerine göre. Hemen şöyle bakalım mezurama. Evet. Şuradan mesela ölçtüğümüzde kol kısmı nerede? Şurada. Kol evi burası. Tabloda kol evi diye belirtilen yer. Normalde alttan ölçüldüğü için de kol evine kadar uzunluk diye alttan yukarıya kadar uzunluğu verir. 22 santim demiş olsak mesela şu noktaya kadar öreceğiz. Aynı şekilde artık. Düğme iliği içinde yine belirteyim. İsterseniz tek olarak bırakılabilir. İsterseniz hemen alt alta, yani arada 2 sıra falan geçerek 3 tane sadece yaka kısmına koyulabilir. Ya da ben sıralı bir şekilde bütün yelek boyuna yaymak istiyorum derseniz de dediğim gibi bakın buradan şu sonraki ölçü önemli bizim için. 22 santime göre yapacaksak ya da daha büyükse de ona göre ölçüyü alacağız. Bunu kaç ilik koyacağız? 1, 2, 3 ilik mesela, ona göre santim aralıklarıyla ayarlayabilirsiniz örerken, ya da işte 4 koyacaksak da yine aynı şekilde ayarlanabilir. Santim aralarını ayarlayıp ilmek sayısı çok hani birebir önemli değil. Sadece ilk ilikle ikinci ilik arasındaki santimi aldıktan sonra da yine sıra sayısı olarak da belirleyebilirsiniz. Bu şekilde kendi örgünüze göre belirlemeniz gerekmekte. Ben şimdi şu düz sıramı bir örüp geleyim hemen. Evet, bütün ilmeklerimi düz örerek geldim. Sıranın sonundayım. Burada çift almıştık kenar ilmeği düzgün olsun diye. Tekrar örerken de çift almayacağız. Onu hemen şöyle göstermek istiyorum. Tek ördüm bunu.
Sondaki ilmeğimi de yine arkadaki tel ile birlikte alıyorum. Yani ilmeği toplarken örüş şeklimiz aynı, sadece geriye çıkarırken bu şekilde. Dediğim gibi sadece kenar detayı düzgün dursun diye eksiltme yapmayın aman diyeyim. Hemen ben devam ediyorum, yine sıranın başına geleyim. Bir sıra daha yeni modele başlayalım birlikte. Sonrasında videomu kapatıp artık tamamen yelek boyunu tamamlayana kadar bu rutinde örmeye devam edeceğim. Evet, sıra başına geldim ve yeni sıra için hemen ilmeklerimi alıyorum. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördükten sonra modelli kısma geldik. Yine aynı şekilde 2 ilmeğin arkasından dolandırıp uzattım ilmeğimi ve soldaki ilmeği de tek olarak normal örüyorum. Evet, yeni sıraya da bu şekilde başladık. Dediğim gibi artık bu iki sıranın tekrarı olarak ilerleteceğim modeli. Videomu kapatıyorum. Sırayı tamamladıktan sonra yeleğin bitişini birlikte yapacağız. Yani şunu da söyleyeyim hemen. Tam boyu bitirmeden, yani 22 santim dedik ya, mesela 20 santimde modeli bırakacağım. Son 2-3 sırayı düz olarak tamamlayacağım. Kol kenarında ve yaka kenarında olduğu gibi. Eğer lastik yapsaydım alt kısma da yapacaktım ama üstteki detaylar, kenar detayları düz olduğu için alt kısmında düz bitireceğim. Dolayısıyla son birkaç sırayı düz olarak öreceğim modeli koymadan. Şimdi devam ediyorum. Evet, yeleğimin boyunu bitirip geldim arkadaşlar. Şöyle son 1 2 3 4 5 sırayı düz örgü olarak yaptım. Dediğim gibi hem yaka kenarında hem kol ağzında düz ördüğüm için burayı da düz yaptım. Burada da tabii ki aynı şekilde düğme iliklerimi de buradakini birlikte yapmıştık. Sonra buraya 2 tane daha ekledim. Toplamda 3 düğmeli bir yelek oldu. Şimdi kenar kısmını birlikte kapatıp yeleğimizi tamamlayacağız inşallah. Hemen şöyle ölçü olarak da bir aslında bitirmeden, kenar kısmına geçmeden verelim. Başlangıçta beden kısmını ölçmüştük. Şöyle tekrar ölçmüş olalım. Tam olarak kol altlarını ayarladığımda 20, şöyle tutalım. Gördüğünüz gibi bakın 28,5, 28-29 santim civarında oldu. 29 santim olarak düşündüğümüzde kol evine kadar uzunluğumuz şöyle 23 santim şu anda. Bir de omuzdan ölçelim. Tam şu kısımdan alt kısma kadar da 36 santim olmuş. Bu haliyle 1-2 yaş arası giyilebilecek. Tabii ki bebeğin gelişimine göre de bu değişiklik gösterebilir. 1-2 yaş arasında rahatlıkla giyilebilecek bir boyutta oldu. Evet, ölçüleri de vermiş olduk. Hemen devam ediyorum. Son kenar kısmında yaptıktan sonra yeleğimizi bitirebiliriz. Şöyle arka planı boş bırakarak, evet. İkinci ilmekten geçiyorum. Normal ilmeğimi çıkarıp ilk ilmeğimin içinden geçtim. Aynı kol kenarında kolları ayırmıştık ya. Orada yaptığımız gibi burada da etek kısmını birlikte yapacağız. Bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Dediğim gibi gidişat aynı. İlmekleri, şuradaki ilmek boyutlarını, ilmeklerin uzunluğunu şu şekilde eşit miktarda yaparsak düzgün durur. Çok sıkmayalım, çok gevşek bırakmayalım. Muntazam bir kenar için tam böyle iki ilmeğin arasındaki mesafe ne kadarsa buradaki ilmeklerin uzunluğu da o kadar olursa eğer, ona göre ayarlarsak çok daha güzel sonuç elde etmiş oluruz. Bu şekilde şimdi ben diğer ön kısmın ucuna kadar, köşeye kadar aynı şekilde bütün ilmeklerimi kapatıp geliyorum arkadaşlar. Evet, şurada sonuna kadar geldim. Bu arada elime tığ aldım arkadaşlar. Tığla daha kolay diye.
Zaten sonuç itibariyle iki uçta aynı tunus şişinin de hani ilmek biriktirme durumu olmayınca normal tığ ile, örgü tığ ile daha kolay oldu. Şöyle en son ilmekte yine bu şekilde alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Eğer kenar tığlaması yapacaksak ekstra direkt buradan devam edebilirsiniz. Yapmayacaksak kesip bitirebilirsiniz. Benim bir tek düğmelerim kaldı. Böylelikle tamamlanmış oldu. Kenar kısmında arkadaşlar farklı tığlama modelleri tercih edebilirsiniz. Ya da sadece sık iğne şeklinde bir geçiş yapabilirsiniz. Yaka kısmını özellikle toparlamak için daha muntazam görünecektir bir kenar tığ ile birlikte. Ben şimdi böyle bitireceğim yeleğimi. Kenar tığlaması için de duruma göre karar vereceğim. Evet. Bu şekilde tamamladıktan sonra düğme iliklerimizin olduğu noktalardan da düğmelerimizi tam karşısına şöyle yapalım. Önce bir yeleğimizi düzeltelim. Evet, şu şekilde iliklerin olduğu noktalara da tam altına gelecek kısımlara düğmelerimi dikeceğim ve bu şekilde tamamlamış olacağım. Yeleğimiz hazır. Evet, düğmelerimi de şöyle dikip geldim. Böyle de göstermiş olalım. Ön kısmı, arka kısmı. Dediğim gibi kenar kısmına yakayı toplamak adına sık iğne ya da herhangi bir kenar tığlaması geçilebilir. Ama tığlama yapmadan da kullanılabilecek gayet güzel, muntazam bir yelek modeli oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Baştan sona kadar aklınıza takılan, anlatımda eksik kaldığım herhangi bir yer olmuşsa eğer yorumlardan yazarak sorabilirsiniz. Ya da işte hoşnut olmadığınız bir bölüm varsa söyleyebilir, paylaşabilirsiniz. Biz de o yönde kendimizi düzeltmeye ya da sorularınızı cevaplandırmaya gayret ederiz diyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Çalışmalarımızın devamı için videolarımızı beğenip yorumlarla da desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Videolarımızı sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok seviniriz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.